Gözünüzün önüne patlayan bir yanardağ getirin. Yani muhtemelen parlak turuncu renkte, yoluna çıkın her şeyi eriten o klasik lav nehirlerini hayal ediyorsunuz değil mi? Çoğu insanın aklına ilk gelen o Hollywood filmlerindeki görüntüdür, evet. Aynen öyle ama şimdi şunu düşünün. Siyah bir çamur gibi akan, normal lavın yarı sıcaklığında yanan ve havayla temas ettikten sadece birkaç saat sonra tamamen kemik beyazına dönüşen tuhaf bir lav. Gerçekten kulağa tamamen başka bir gezegendenmiş gibi geliyor. Kesinlikle öyle. Bu derinlemesine incelemeye hoş geldiniz. Bugün zihninizdeki o standart tek boyutlu turistik Afrika broşürlerini kelimenin tam anlamıyla yırtıp atıyoruz. Çünkü önümüzdeki bu şahane belgesel metinleri ve kaynaklar Tanzanya'nın sadece gün batımında filleri izleyeceğiniz bir yer olmadığını kanıtlıyor. Kusursuz bir mikrokozmosu. Burada büyüleyici olan şey şu aslında, gezegenin en şiddetli, en yıkıcı coğrafi olaylarının nasıl olup da yeryüzünün en tıkır tıkır işleyen ekosistemlerini yarattığını inceleyeceğiz. Yani yıkımdan doğan bir mükemmellikten bahsediyoruz. O zaman en başa, o yıkımın tam kalbine inelim. Tanzanya'nın ruhunu anlamak için şu meşhur Büyük Rift Vadisi'ne bakmamız gerekiyor kaynaklara göre. Burası yeryüzünde devasa bir yara izi gibi. Tam olarak ne oluyor orada? Çok basitçe söylemek gerekirse, tektonik plakalar birbirinden büyük bir şiddetle ayrılıyor. Yani Büyük Rift Vadisi, dünyanın kabuğundaki bu antik istikrarsızlığın, o büyük yırtılmanın bir sonucu. Bu sadece bir çukur değil anladığım kadarıyla. Bütün coğrafyayı şekillendiriyor değil mi? Kesinlikle, bugün Doğu Afrika ufuklarını tanımlayan o devasa volkanik zirvelerin, o sarp kayalıkların ve ayna gibi parlayan derin göllerin mimarı da tamamen bu jeolojik kaos. Tanzanya'nın temeli, yeryüzünün kelimenin tam anlamıyla ikiye yarılmasıyla atılıyor. İnanılmaz bir güç. Öyle ve bu temelin tam ortasında Afrika'nın çatısı yükseliyor, Kilimanjaro Dağı. Bakın, incelediğim notlarda beni en çok şaşırtan şey şu oldu. Kilimanjaro, etrafında böyle bir dağ silsilesi olmadan, savananın ortasından tamamen tek başına gökyüzüne fırlıyor. Deniz seviyesinden 5895 metre yüksekte. Bir de zirvesinin adının Swahili dilinde özgürlük anlamına gelen Uhuru olması çok çarpıcı. Evet, Tanzanya'nın bağımsızlığını taçlandırmak için bu isim verilmiş zamanında. Fiziksel olarak da o zirveye ulaşmak insanüstü bir efor gerektiriyor. Oksijenin giderek azaldığı, basıncın sert bir şekilde düştüğü o ortamda Beden kendi sınırlarıyla yüzleşiyor diyebilir miyiz? tam olarak öyle, bedeniniz her adımda size durmanızı söylüyor. Bedenin sınırları demişken, bu dağa tırmanmak aslında dünyanın tüm iklimleri arasında seyahat eden sihirli bir asansöre binmek gibi anlatılıyor kaynaklarda. Düşünsenize, ekvatorun o kavurucu sıcağında yürüyüşe başlıyorsunuz. Evet, önce nemli, devasa ağaçların olduğu o yoğun yağmur ormanından geçiyorsunuz. Sonra biraz daha yükselip böyle uzaylı bitkilere benzeyen devasa lobelyaların olduğu fundalık bir alana giriyorsunuz. Ardından tamamen sessiz, gri volkanik kayalarla dolu bir Alp çölü başlıyor ve en tuhafı, ekvatorun tam ortasında olmanıza rağmen asansörün kapıları arktik bir buzulda açılıyor. Ekvatorun hemen güneyinde, tepesinde on binlerce yıllık devasa buzulların Afrika güneşinin altında parlaması gerçekten doğanın 10 büyük tezatlarından biri. Peki nasıl oluyor da o sıcakta o buzullar erimeden orada kalabiliyor bunca yıl? Dağın kendi devasa kütlesi burada devreye giriyor. Hint Okyanusu'ndan gelen o nemli, sıcak havayı yukarı itiyor, hava aniden soğuyor ve zirvede bu muazzam buz kütlelerine, o devasa örtüye dönüşüyor. Ama burada çok ciddi bir kriz var. İncelememiz gereken önemli bir detay. Küresel ısınma yüzünden 20. yüzyılın başından beri bu 10 bin yıllık buzulların %80'i erimiş. Hatta birkaç 10 yıl içinde tamamen yok olabilirler, deniyor bilim insanları tarafından. Ne yazık ki durum bu. Peki dağın eteklerinde yaşayan insanlar için bu sadece görsel bir kayıp olamaz herhalde. Mesela notlarda bahsedilen Moshi kasabasındaki Chaga halkı var. Bu eriyen buzullar onların o meşhur kahve tarlalarını veya 80 metrelik Materuni şelalesini nasıl etkileyecek? Yani suyu nereden bulacaklar? İşte bütün mesele bu. Dağ aslında bölge için devasa bir su kulesi işlevi görüyor. O bahsettiğiniz 80 metrelik dev Materuni şelalesi doğrudan Kilimanjaro'nun buzul sularıyla besleniyor. Yani buzul biterse şelale de mi biter?
Aynen öyle. Dağın eteklerindeki o verimli volkanik topraklarda yetişen birinci sınıf Arabika kahve çekirdekleri tamamen bu hassas hidrolojik dengeye bağlı. Buzullar eridiğinde o büyük su kulesinin vanası kapanmış olacak. Su bittiğinde binlerce yıllık tarım kültürü çöker ve tüm ekosistemin yaşam damarı kesilir. Çok korkutucu bir senaryo gerçekten. Bu arada suyun yarattığı bir başka tuhaf oluşum daha var kaynaklarda. Kikuletua, diğer adıyla Çemka kaplıcaları, kurak dikenli çalılıkların arasında kilometrelerce tozlu bir yolda seyahat ediyorsunuz ve aniden karşınıza turkuaz bir vaha çıkıyor. Gerçek bir vaha, evet. İçinde 100 yıllık dev incir ağaçları var, köklere böyle suya sarkıyor. Hatta yüzerken garra rufa dediğimiz o meşhur doktor balıklar gelip cildinizi temizliyor. Doğal bir spa gibi. Bu su çölün ortasına nereden geliyor peki? Sürpriz olmayacak ama yine Kilimancaro'dan. Ancak bu kez yüzeyden değil, yer altından süzülerek geliyor. Sular yer altındaki o devasa jeotermal çatlaklardan geçerken ısınıyor ve yüzeye o zümrüt yeşili lagünler olarak çıkıyor. İnanılmaz. Dağın altı su dolu ama yerin derinliklerinde bambaşka bir ateş yanıyor diyebiliriz. Kesinlikle. Ve o ateş bizi Afrika'nın en tuhaf jeolojik olaylarından birine götürüyor. İşte açılışta bahsettiğim o tuhaf ateşe geldik. Olduinyo Lengai, yani yerel dilde Tanrı'nın dağı. Siyah akan, nispeten soğuk olan ve beyaza dönüşen lav. Bir lav nasıl sadece 510 santigrat derecede akabilir ve beyazlayabilir? Bunun arkasındaki kimya tam olarak nedir? Dünyadaki tek aktif karbonatit lav püskürten yanardağ burası. Normal lavlar silika açısından çok zengindir ve çok yüksek sıcaklıklarda erirler. Yani o bildiğimiz akkor halindeki kırmızı lavlar bunlar. Evet, ancak Lengai'nin lavında silika neredeyse hiç yoktur. Sodyum ve potasyum gibi alkali elementler açısından çok zengindir. Bu yüzden normalin yarısı kadar bir sıcaklıkta, yani çok daha düşük sıcaklıklarda sıvı hale gelir. Gündüz gözüyle siyah ve çamur gibi akmasının asıl sebebi bu. Peki ya o beyazlama olayı havayla temas edince neden rengi değişiyor? Havayla temas ettiğinde içindeki o özel kimyasallar havadaki nem ve karbondioksit ile anında çok hızlı bir reaksiyona girer. Sadece birkaç saat içinde o siyah nehirler tebeşir veya kül gibi kemik beyazı bir toza dönüşür. Dağın zirvesi sanki kar yağmış gibi bembeyaz görünür bu yüzden. Gerçekten büyüleyici. Şimdi şöyle bir büyük resme bakalım. Şiddetli depremler, parçalanan kıtalar, zehirli siyah lavlar, buzullar. Tam bir kaos ortamı. Aynen öyle. Bu sürekli şekil değiştiren, kaotik ve acımasız coğrafyada nasıl oldu da yaşam tutunabildi? Üstelik sadece bitkiler veya hayvanlar değil, ilk insanların da burada ortaya çıktığını görüyoruz kaynaklarda. Yeryüzünün jeolojik tarihinden insanlığın tarihine geçiş yaparsak, Olduvay Geçidi tam bir zaman makinesi olarak anlatılıyor. O zehirli volkanik küller aslında insanlık tarihini muhafaza eden muazzam bir zaman kapsülü görevi gördü. Ünlü Leakey ailesi bu kanyonda 2 milyon yıllık Homo habilis ve fındık kıran adam fosillerini keşfetti. Dahi Tolly'deki ayak izleri beni gerçekten okurken bile dehşete düşürdü. Düşünün, 3,6 milyon yıl önce iki atamız volkanik küllerin üzerinde yürüyor. Ve bugün kendi ayağınıza baksanız o izlerle neredeyse tamamen aynı formda. İnsan o izin yanında durduğunda ne hisseder acaba? İki ayak üzerinde durmanın, o sık ormanlardan açık savanalara geçiş yapan atalarımızın etrafı görebilmek, yırtıcıları fark edebilmek ve hayatta kalabilmek için geliştirdiği en kritik evrimsel adaptasyon olduğunu derinden hissedersiniz. O volkanik kül tabakasının üzerinde atılan o ilk adımlar, insanlığın bugün ulaştığı noktanın bütün bu medeniyetin başlangıcıdır. Ve o ilk adımları atanların soyundan gelenler bugün 65 milyon nüfuslu modern Tanzanya'yı oluşturuyor. Şimdi burada anlamam gereken çok kritik bir nokta var kaynaklarda öne çıkan. Ülkede 120'den fazla farklı etnik grup yaşıyor. %16'lık oranla en büyük grup Sukumalar. Ardından Nyamawezi, Haya, Gogo, Chaga gibi çeşitli halklar geliyor. Evet, çok ciddi bir mozaik. Bakın Afrika'nın sömürge geçmişine bakıyorum.
Önce Almanlar, sonra İngilizler buraları acımasızca sömürmüş. Genellikle bu tür parçalanmış coğrafyalarda bağımsızlık sonrası devasa etnik çatışmalar, kanlı iç savaşlar patlak verir. Komşu ülkelere baktığımızda bunu net bir şekilde görüyoruz maalesef. Peki Tanzanya nasıl oldu da bu 120 grubun birbirini boğazlamasını engelledi? Bunun sosyal mekanizması tam olarak neydi? Büyük resme bakarsak bu asla tesadüfi bir barış değil, son derece bilinçli, ilmek ilmek örülmüş bir devlet inşasıydı. 1961'de bağımsızlık kazanıldığında ülkenin ilk lideri Julius Nyerere çok radikal ve cesur bir karar aldı. Ne yaptı tam olarak? Hükümet ve özellikle eğitim sisteminde kabile kimliklerini bilinçli olarak sildi. Hiçbir kabile diğerine nüfus olarak veya kültürel olarak üstünlük taslayamasın diye herkesin ortak dili olarak Swahili'yi zorunlu kıldı. Okullarda sadece bu dil konuşuldu. Çok mantıklı. Dil birliği olmadan zihin birliği olmuyor galiba. Kesinlikle. İnsanlar önce kendi küçük kabilelerinin değil, bütün bir Tanzanya'nın vatandaşı olduklarını öğrendiler. 1964'te Anakara'nın Zanzibar adasıyla o barışçıl birleşmesi de bu derin politik olgunluğun bir sonucuydu zaten. Yani o meşhur Aslan Kral'dan da bildiğimiz Hakuna Matata, yani sorun yok felsefesi, sadece turistlere satılan tişörtlerin üzerinde yazan sevimli bir slogan değilmiş. Kesinlikle değil. Gerçekten politik ve köklü sosyal bir yaşam biçimi, bir çeşit hayatta kalma mottosu bu. Ülkenin dini demografisine baktığınızda bu hoşgörüyü çok daha net anlarsınız. Nüfusun %60'ı Hristiyan, %35'i Müslüman. Orta Doğu'da veya dünyanın başka yerlerinde bu oranlar maalesef büyük çatışmalara sebep olabilirken, burada insanlar eşsiz bir hoşgörüyle aynı mahallede, hatta aynı ailede barış içinde yaşıyorlar. Bir tarafta kırsalın zorlu şartlarında insanları tok tutan, mısır unundan yapılan o yoğun geleneksel ugali lapası var. Tam bir hayatta kalma yemeği o. Diğer tarafta Swahili kıyılarına iniyorsunuz. Yüzlerce yıllık Pers ticaret yollarından gelen tarçın, karanfil ve kimyonla pişmiş harika bir pilav çıkıyor karşınıza. Yanında taze ve ferahlatıcı kaçımbari salatası, tatlı olarak da o Hindistan cevizi dolgulu meşhur mandazi hamurları. Sanki o zorlu doğa bu 120 farklı kültürü aynı masada oturmaya mecbur bırakmış ve ortaya harika bir menü çıkmış. İnsanlar yüzyıllar boyunca kültürlerini paylaşarak, birbirlerine tutunarak bu zorlu doğada bir denge buldular. Ancak insan yerleşimlerinden çıkıp vahşi doğanın derinliklerine, örneğin Serengeti'ye adım attığınızda bu uzlaşma kültürü anında yerini doğanın o acımasız kurallarına bırakıyor. Orada doğa kimseyle müzakere etmez. Ya uyum sağlarsınız ya da yok olursunuz kuralı işliyor. Tam olarak öyle. Serengeti, Masai dilinde sonsuza dek uzanan topraklar demekmiş. Okurken bile gözümde canlandığı gerçekten de altın sarısı devasa bir çim okyanusu. Her yıl 1,5 milyon antilop ve 200 bin zebra o efsanevi büyük göç için yola çıkıyor. Bu göçün en dramatik kısmı da o Mara Nehri geçişleri. Nehrin içinde 5 metre uzunluğunda 1 ton ağırlığında dev Nil timsahları pusuda bekliyor. Belgesellerin o en kan dondurucu sahneleri hep orada çekilir. Evet. Aklıma takılan şu, bu antiloplar neden o nehre girmek gibi intiharvari bir hamle yapıyorlar? Etrafından dolaşamazlar mı? Çünkü yağmuru takip etmek zorundalar. Kuraklık başladığında otlar kurur. Eğer yerlerinde kalırlarsa veya yolu uzatırlarsa açlıktan ölürler. Nehir geçişi anlık ölüm riskiyle kesin olan açlık riski arasındaki zorunlu bir kumar aslında. Timsahlarsa evrimsel olarak en mükemmel pusu avcılarıdır. Yani bütün yıl o antilopları mı bekliyorlar? Neredeyse evet. Aylarca aç bekleyip, enerjilerini koruyup sadece o göç haftasında tüm yıllık enerjilerini sudan fırlayarak alırlar. Nehir, zayıflar ve şanssızlar için bir mezarlık, güçlüler içinse Masai Mara'nın o taze otlaklarına açılan tek kapıdır. Çok acımasız bir tiyatro sahnesi gibi. Bu arada bu sonsuz çim okyanusunun haritasına bakarken kaynaklarda bir şey dikkatimi çekti. Dümdüz arazinin ortasında aniden devasa kayalıklar yükseliyor. Kopje adı veriliyormuş bunlara. Özellikle Aslan Kral filmine de ilham veren Simba kopjeleri. Ben bunları okurken okyanusun ortasında aniden beliren mercan resiflerine benzettim zihnimde.
Etrafı dümdüzken bir anda yaşam fışkıran kayalık adacıklar gibiler. Nasıl oluşmuşlar o sonsuz düzlüğün ortasında? Fiziksel olarak bakarsak onlar 500 milyon yıllık devasa yeraltı granit kütleleri. 500 milyon yıl mı? Evet, zamanla üzerlerindeki volkanik kül tabakası, rüzgar ve yağmurla aşındıkça bu granitler yüzeye çıkmışlar. Ancak o yuvarlak, hani soğan zarı gibi soyulmuş şekillerini veren şey termal stres dediğimiz olay. O nasıl çalışıyor? Gündüzleri Afrika'nın o kavurucu güneşi bu dev kayaları ısıtır ve genleştirir, geceleri ise sıcaklık aniden düşer, çöl soğuğu başlar ve kayalar hızla büzülür. Bu sürekli genleşme ve büzülme, kayaların dış yüzeylerinin çatlamasına, parça parça dökülmesine ve o yuvarlak şekli almasına neden olur. Ekolojik olarak da aslanlar için serin barınaklar ve avlarını gözetleyecekleri doğal kuleler işlevi görürler. Aslan Kral'daki o meşhur kayalığın esin kaynağı olmaları tesadüf değilmiş demek ki. Doğanın kendi mimarisinden bahsetmişken benim bu kaynaklarda okuduğum en inanılmaz yer, en kusursuz sığınak kesinlikle Ngorongoro krateri. Durumu bir düşünsenize, Kilimanjaro kadar büyük devasa bir yanardağ büyük bir patlamayla kendi içine çöküyor. Çok şiddetli bir çöküş bu. Ve ortaya 20 kilometre çapında, 600 metre derinliğinde, etrafı sarp duvarlarla çevrili, kendi kendine yeten ultra lüks bir VIP sığınak çıkıyor hayvanlar için. İçerisinde 25 bin hayvan yaşıyor ve dışarı çıkma ihtiyacı bile duymuyorlar. Buraya Afrika'nın Nuh'un gemisi denmesi bana çok mantıklı geldi. İsim hakkını veriyor çünkü. O devasa kaldera kendi içinde yalıtılmış bir mikro iklim yaratıyor. O 600 metrelik yüksek duvarlar kraterin içindeki su kaynaklarını ve taze otlakları dışarıdaki o şiddetli savana kuraklığından koruyan bir kalkan işlevi görüyor. İçerisi tam bir cennet. Ama dışarı çıktığımızda hayvanların o kuraklığa ve sıcağa nasıl adapte oldukları çok daha şaşırtıcı detaylar barındırıyor doğrusu. Bakın o adaptasyon konusuna bayıldım. Mesela Lake Manyara'daki aslanlar. Aslanları belgesellerde hep yerde yatarken, sarı otların arasında gizlenirken görürüz. Ama buradaki aslanlar ağaç dallarında, dev maun ve akasya ağaçlarının tepesinde uyuyorlar. Yüzlerce kiloluk dev kediler neden ağaca çıkar yahu? Şöyle diyeyim, zemin o kadar çok ısınıyor ki o bölgede termal radyasyondan kaçmak zorundalar. Patileri yanıyor. Ayrıca yer seviyesinde ölümcül hastalıklar taşıyan ısıran çeçe sinekleri gibi devasa böcek sürüleri var. Yani mecburiyetten mi ağaçtalar? Kesinlikle. Ağaçların o yüksek dalları hem serin bir esinti sağlıyor onlara hem de onları bu korkunç böcek istilasından koruyor. Uyum sağlama zorunluluğu koca bir aslanı bile ağaçta yatmaya ikna edebiliyor evrimsel süreçte. Sadece hayvanlar değil, bitkiler de şekil değiştiriyor bu topraklarda. Tarangire Milli Parkı'ndaki o 1000 yıllık dev baobab ağaçları mesela. Sanki kökleri toprağa değil de gökyüzündeymiş gibi ters dikilmiş gibiler. Kurak mevsimi atlatmak için o kalın, şişkin gövdelerinde binlerce litre su depoluyorlar adeta. Devasa süngerler gibi. Ve ülkenin daha uzak köşelerine bakıyoruz, mahalle dağlarında yaşayan, araştırmacıların yıllardır izlediği meşhur şempanze toplulukları. Şu M grubu var. Sosyal yapıları inanılmaz karmaşıktır onların. Soren Yerere Milli Parkı'nda sürüler halinde inanılmaz koordine avlanan Afrika vahşi köpekleri. Namı diğer boyalı kutlar. Doğa gerçekten her köşe başında yeni bir hayatta kalma taktiği bulmuş. Ve biliyor musunuz bu taktiklerin en tuhafı öyle bolluk içinde değil, cehennem gibi ortamlarda kendini gösteriyor. Çünkü evrim kimsenin yaşayamayacağı o acımasız uç noktalarda kendine yepyeni kapılar açar her zaman. Uç nokta derken işte benim aklımın durduğu yer burası. Natron Gölü. Kaynakları okurken kelimenin tam anlamıyla gözlerime inanamadım. Suyun pH seviyesi 10,5. Yani bildiğiniz ev temizliğinde kullanılan amonyak kadar alkali yakıcı bir su bu. Çok zehirli bir kimyasal çorba diyebiliriz. Üstelik sıcaklığı 60 santigrat dereceye kadar çıkabiliyor. İçine düşen hayvanları kelimenin tam anlamıyla kalsifiye edip taş heykele çeviren sığ ve kan kırmızı bir göl. Tam bir ölüm tuzağı. Ama işin garibi bu zehirli su o incecik bacaklı narin 2,5 milyon küçük flamingo için Doğu Afrika'daki tek güvenli üreme alanı. Yani
En ölümcül su nasıl oluyor da en güvenli doğumhane olabiliyor? Bunu bana mantıklı bir şekilde açıklayabilir misiniz? Natron Gölü'nün bu kadar alkali olmasının asıl sebebi bölümün başında konuştuğumuz Oldonyo Lengai yanardağı var ya, işte oradan savrulan o özel sodyum zengini kül bulutlarının yağmurlarla yıkanıp bu göle taşınması. Normal bir canlı için bu su ciddi bir asit yanığı etkisi yaratır. Deriyi eritir. Flamingoların bacakları erimiyor mu o zaman suda? İşte evrimin mucizesi burada. Flamingoların bacaklarında bu aşındırıcı suya dayanmalarını sağlayan inanılmaz kalın, pullu, adeta zırh gibi bir deri tabakası evrimleşmiştir. Ayrıca göldeki o kan kırmızısı rengi veren mikroskobik siyanobakteriler ekstrem koşulları seven bakterilerdir ve flamingoların ana besin kaynağıdır. O ünlü pembe rengi de tüylerine veren bu bakterilerdir zaten. İyi de neden inatla oraya gidiyorlar üremek için? Dünyada başka göl mü kalmadı? Çünkü o kaynar, yakıcı su flamingo yavruları için kusursuz bir hendek, bir kale duvarı görevi görüyor. Düşünsenize, hiçbir sırtlan, çakal veya yırtıcı kedi o zehirli suya girip flamingoların yuvalarına ulaşamaz. Evrimin zekası tam olarak budur. Flamingolar o cehennemi kendi cennetleri yapacak anahtarı bulmuşlar. Vay canına. En yıkıcı ortam onlar için aşılamaz bir sığınağa dönüşmüş. Tıpkı Tanzanya'nın kıyılarındaki o tarihi kültürel sığınaklar gibi düşünebilirsiniz. O zaman bu vahşi anakaradan ayrılıp biraz da Hint okyanusunun o turkuaz sularına, o bahsettiğiniz kültürel sığınağa, Zanzibar'a uzanalım. Stone Town, yani taş şehir. Burası muson rüzgarlarının getirdiği Arap, Hint, Avrupa ve Afrika etkilerinin yüzyıllar boyunca kaynadığı dev bir pota olarak tasvir ediliyor. Sokakları araçların geçemeyeceği kadar dar, tam bir labirent. Havada karanfil, tarçın ve kahve kokuları birbirine karışıyor. Zanzibar yüzyıllar boyunca okyanus ticaretinin küresel merkeziydi. Fil dişi, altın ve o değerli baharatlar buradan bütün dünyaya dağılırdı. Stone Town'daki o karmaşık mimari bu çok kültürelliğin taşa oyulmuş halidir aslında. Muson rüzgarları sadece tüccarları değil, kültürleri, dillerini ve dinleri de bu adaya taşıdı. Mimaride en çok dikkat çeken şeylerden biri o devasa oyma ahşap kapılar. Kapıların üzerinde devasa pirinç çiviler, büyük çıkıntılar var. Notlarda okuyana kadar bunun sadece estetik bir süsleme olduğunu düşünmüştüm ben. Neden o devasa çivileri çakmışlar o güzelim ahşap kapılara? Bu doğrudan Hindistan'dan kıtaya gelen bir mimari gelenek. O pirinç çiviler orijinalinde savaş fillerinin kapıya kafalarıyla vurup kırmasını engellemek için tasarlanmış sivri çıkıntılar. Ama Zanzibar'da savaş fili yok ki. Küresel bağlantılarının bir sembolü haline gelmiş. Hatta sonraları Kur'an ayetleriyle işlenerek estetik bir güç gösterisi olarak kullanılmaya devam etmiş. Zengin tüccarlar evlerinde bu kapılardan yaptırmış. Bir de Mucizeler Evi var. Beyt al-Acayip. 1883'te inşa ediliyor. Düşünün, Doğu Afrika'da elektrikli asansörün ve ampulün ilk kez kullanıldığı bina. Victoria dönemi teknolojisiyle geleneksel Swahili estetiği devasa bir yapıda birleşmiş. Ve adanın kuzey ucuna, Nungwi ve Kendwa plajlarına gittiğinizde milyonlarca yıl boyunca dalgaların öğüttüğü mercanlardan oluşan bembeyaz kumları görüyorsunuz. O kumlarda nesilden nesile aktarılan kadim bilgilerle sadece basit el aletleri kullanılarak geleneksel doğu tekneleri inşa ediliyor hala. Hiç modern alet kullanmadan mı? Evet, tamamen geleneksel yöntemlerle Zanzibar büyük imparatorlukların gelip geçtiğini, teknolojilerin değiştiğini görmüş ama o dayanıklı, çok kültürlü ruhunu o tekne ustalarının ellerinde, o ahşap işçiliğinde yaşatmaya devam etmiş. Ya gerçekten baş döndürücü bir yolculuktu bizim için. Büyük Rift Vadisi'nin yeryüzünü yırtan tektonik çatlaklarından yükselen siyah lavlardan, 3,6 milyon yıllık atalarımızın volkanik küldeki ayak izlerine, 120 farklı kültürün Swahili dilinde ve Hakuna Matata felsefesinde bulduğu o eşsiz barıştan, aslanların ağaçlarda uyuduğu kraterlere, zehirli kaynar sularda hayatta kalan flamingolara ve Zanzibar'ın baharat kokulu pirinç çivili oymalı kapılarına kadar. Tanzanya'yı anladığımızda bütün bu anlattıklarımızı birleştirdiğimizde aslında gezegenin tam olarak nasıl çalıştığını anlıyoruz. Orası haritada sadece bir ülke değil. Yaşamın, felaketlere uyum sağlama kapasitesinin ve insanlığın ortak hafızasının
çok canlı bir müzesi. Bakın, bizi dinleyenler için tüm bunların neden önemli olduğunu söyleyeyim. Modern hayatın o tek boyutlu stresleri içinde boğulduğunuzda, her şeyin üzerinize geldiğini hissettiğinizde Natron Gölü'nü hatırlayın. pH seviyesi 10.5 olan, kaynar ve asidik bir suyun ortasında hayata inatla tutunan o narin flamingoyu düşünün. Ya da 120 farklı inanç ve kültürden insanın "Hakuna Matata" diyerek bir arada barış içinde yaşama iradesini. Doğada, insanda en ekstrem, en yıkıcı koşullarda bile uyum sağlamanın, hayatta kalmanın hatta gelişmenin bir yolunu mutlaka buluyor. Ancak bugün bu derinlemesine incelemeyi kapatırken üzerine kendi başınıza düşünmenizi istediğim, az önce bahsettiğimiz o kusursuz Ngorongoro krateri ile ilgili ufuk açıcı, hatta biraz rahatsız edici bir detay var. Kraterin 25 bin hayvan için etrafı 600 metrelik dev duvarlarla çevrili kusursuz bir VIP sığınak olduğunu, onları dış dünyanın kuraklığından koruduğunu söyledik. Peki ya iklim değişikliği daha da hızlanır ve o kraterin içindeki hassas mikro iklim kurumaya başlarsa? Milyonlarca yıldır hayvanları koruyan o aşılmaz duvarlar, hayvanların su bulmak için dışarı göç etmesine engelleyen devasa bir hapishaneye, aşılmaz bir tuzağa dönüşmez mi? Doğanın milyonlarca yılda inşa ettiği en güvenli sığınak, değişen iklimle birlikte en büyük ölüm tuzağı haline gelebilir mi? Üstelik Kilimanjaro'nun o 10 bin yıllık buzulları tamamen eridiğinde sadece bir şelaleyi kaybetmeyeceğiz. O buzulların altında milyonlarca yıldır saklı kalmış insanlığın beşiğine dair daha ne sırlar gün yüzüne çıkacak? Veya o suyun bitişi bütün bu mükemmel ekosistemin bir domino taşı gibi yıkılmasına mı sebep olacak? Sizi bu karanlık ama bir o kadar da ufuk açıcı soruyla, Tanzanya'nın o devasa ufkuyla ve doğanın o inanılmaz derecede kırılgan dengesiyle baş başa bırakıyoruz. Merak duygunuzu hep taze tutun. Şimdilik hoşça kalın.